Merhaba arkadaşlar, Kripto Kafe kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Selamlar, sevgiler. Ben Kripto Şems. Bugün arkadaşlar size yeni bir projeden, bebek bir projeden bahsedeceğim. Tıpkı Pepe, Floki, Shiba, Doge gibi potansiyeli yüksek Turbo gibi biliyorsunuz 2 yıl önce, yaklaşık 3 yıl önce Turbo'yu keşfetmiştik. 1.600.000 market cap'teyken. İnanılmaz 160 kat falan yapmıştı. Biz 140'te maalesef erkenden ayrılmıştık. Yine aynı bir potansiyele sahip bir projeden bahsedeceğim. Benim Space yayınlarımda takipçilerimden birisi bahsetti. Yaklaşık 2 ay önce falandı bu projeden. Biz birazcık geç yakaladık ama takip almıştım o zamanlar. Yaklaşık fiyat o zamanlar şuralarda falandı işte. Şuralardaydı. Takip ettik. Düşen trendin tam şu aşağı 88 11 civarında bir giriş yaptık buralardan. E, Ve buradan yukarıya doğru kırılımla beraber, düşen trendin kırılımıyla beraber yaklaşık olarak 4x'lik bir kazanç elde ettik. Şurada bir kar realizasyonu. Çünkü buradan döneceği bariz belliydi. Direnç bölgesiydi. Buralara bir retest yapacağını beklediğim için e, kar almasını bildim. Kar aldık ve tekrardan bir retest yaptı arkadaşlar. Retest hareketi de yani bu kar satışıydı bariz bir şekilde. Şimdi öncelikle şu var arkadaşlar. Şundan bahsetmek istiyorum. Bu meme coin çok bebek bir meme coin. Ee, Şöyle coin market cap'e de gelecek olursak. Şimdi 2 milyon dolar bir market cap'i var. Ve inanılmaz derecede sadık holder'ları var. Hachiko biliyorsunuz hüzünlü bir filmi de var. Bir köpeğin hikayesini anlatıyor. İşte sahibini her gün tren istasyonunda, kasabada bekleyen bir köpek var. Sahibi işte şehirde çalışıyor. İşten geliyor. Köpek işte istasyonda sahibini karşılıyor. Onunla oyun oynayarak eve geliyorlar falan. Sahibi bir gün dönmüyor. Sahibi şehirde kalp krizi geçiriyor, ölüyor. Köpek yıllarca istasyondan ayrılmıyor, sahibini bekliyor. Adamın karısı yıllar sonra o kasabayı terk ediyor kocası öldükten sonra. Dönüp baktığında köpeğin orada hala beklediğini görüyor. Ben hüngür hüngür ağlamıştım açıkçası filmi izlediğimde o sahnede. Kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Filmi izleyin. Çok güzel bir film. Bir hayvanla bir insanın bağ kuruluşundan bahsediyor. Ee, Bu da ondan esinlenerek, öykünerek çıkarılmış bir proje. Şimdi arkadaşlar bunun 1 milyar arzı var. 1 milyar arzın e, tamamı dolaşımda. Meme coin için çok az bir arz yani sayı olarak. Şimdi 10K holder'ları var. Çok çok iyi yani. İnanılmaz da mesela örnek veriyorum işte Twitter'da, YouTube'da, Instagram'da ya da farklı platformlarda Hachiko hashtag'li bir post attığınızda, paylaşım yaptığınızda inanılmaz tutkunlar olduğu için inanılmaz da etkileşim veriyorlar. Böyle de bir topluluklar var. Şimdi şuraya gelecek olursak arkadaşlar bu BNB ağında çıkarılmış. İşte sonu da zaten kontrat adresinin 444. Bak görüyorsunuz. Yanlış şey yapmayın. Ağında çıkmış bir proje BNB ağında. Şimdi holder'larına gelecek olursak şöyle bir bilgi vermek istiyorum size. İşin açıkçası. Çok enteresan bir tablo göreceksiniz şimdi. Evet. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi birinci cüzdanda 5.40'ı arzın yüzde toplam top 10'da yani
ilk 10 cüzdanda toplam olarak arzın %21'i gözüküyor. Ama arkadaşlar şu 54 milyonu coin'in üreten kişi yakıyor, burn ediyor. Aslında toplam dolaşımdaki arz 1 milyar değil, 946 milyon adet. Yani bu yanlış bir cüzdan. Kullanılmayacak, kilitli, kapalı. Şu ikinci cüzdana geldiğimizde 40 milyon. Bu MM cüzdanı, yani marketing ve market yapıcı cüzdanı proje sahiplerinin. Şu ikinci cüzdana gelecek olursak arkadaşlar, bu da CZ'ye gönderilmiş, CZ'nin cüzdanına gönderilmiş 25 milyon adet. Şimdi böyle projelerde biliyorsunuz eskiden Shiba da aynı şekilde CZ'ye göndermişti. Shiba ve Filoki göndermişlerdi. İşte bunlar popüler olduğunda CZ bir vakıfa hediye etmişti. Hatta Shiba Vitalik, Ethereum'un kurucusu Vitalik'e de göndermişti. Bunlar da böyle bir şey yapmışlar. Böyle bir gönderim yapmışlar. Şuradaki şeyde aynı şekilde bir tane borsanın kendi cüzdanı. Diğerleri de işte arkadaşlar sıralı bir şekilde gördüğünüz gibi balina diyeceğimiz şekilde böyle ağır, yarın bir gün işte çok yükseldiğinde bela olacak bir arz yapısı, dağılımı yok. Yani 10 bin holder'ın elinde. İnanılmaz. Bu beni çok etkiledi. Çok önemlidir bu meme coin'lerde. Yani büyük bir balina yoksa o projede her zaman yükseliş olur, sağlıklı yükseliş olur, organiktir. İyi piyasada güzel gider, önü boş olur. Genel bilgilerde verecek olacak olursam bunlar. Gelelim grafiğe. Şimdi grafikte gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan şimdi çok yükselmiş gibi gözüküyor ama şöyle bir durum var. Şimdi buradan maliyetlenen arkadaşlar genelde şurada bir satış yaptılar. Yani buradan 100 kişi aldıysa 100 kişinin 80'i burada sattı abi. Ya da kar realizasyonu yaptı. Yani yarısını sattı. Buradan da maliyetlenenler oldu. Burada şuradan Ayşe aldı, Fatma aldı. Şurada Mustafa'ya, Mehmet'e verdi, sattı malı. Düzeltmeyi yaptı. Şuralarda da işte korkup satanlar oldu. Mahmut sattı, Ali sattı falan. Ama buradan da Zeynep aldı, işte Burçin aldı, e, Mehmet aldı diyelim. Yine bir yükseliş yapmaya başladı. İşte şurada bir kar satışı yapan oldu. Şurada yapan oldu. Ama burada da alanlar oldu sonuçta. Neyse buraya kadar geldi. Burada büyük bir kar satışı yapıldı doğal olarak. Yani güzel bir yükseliş yaptı sonuçta. Şimdi şuradan şöyle dipten çekecek olursak aşağı yukarı kaç? 32x mi yapıyor? Gözüm de görmüyor. Kör oldum. Öyle bir şey yapıyor. Şimdi herkes burada 32x yaptı mı? Hayır tabii ki de. Yani şurada herkes kârdaydı. Şimdi buradan düşmeye başladı. Şurada alanlar zarara girmeye başladı. Buradan alanlar zarara girmeye başladı. Hal böyle olunca ne oldu? Korkan satan oldu. Acaba ne oluyor? Şu mumlar da acayip bir korkuttu yatırımcıyı. Böyle bir düzeltmeye yol açtı. Düzeltme olduktan sonra ben buralarda takip almıştım. Buraya geldiğinde bu kutunun içine geldi. Dedim ki burası görüyorsunuz arkadaşlar. Burası low, high. Yani dip, tepe. Değil mi? Burası da dip, burası da tepe. Şurası da tepe hatta. Şimdi bu ne yapıyor? High, lower, low. Yani yükselen tepe, yükselen dip yapıyor. Yükselen tepe neresi? Burası. Yükselen dip neresi?
Burası. Yükselen tepe neresi? Burası. Değil mi? Burası neresi? Şurası neresi? Yükselen tepe. Yükselen dip. Burası da yükselen dip. Şimdi böyle bir formasyon yaptı. Birçok insan şuradan alanların %90'ı elendi. Buradan alanların da %50'si elendi. Şimdi maliyet şu bölgeden alanlarda. Şu an nerelerde? Bakın bu bölgede. Yani şu sıfırları saymayalım. 21-22 bölgesinde. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakın. Şimdi burada nasıl bir hareket yapabilir? Ben bunu daha şurası oluşmamışken, şuradayken şöyle bir, yani anlattığım gibi zaten oldu. Dedim ki buradan tepki alacaktır. Bir önceki tepesi, burası da bunun dibi olacak. Buradan alıcılarla buluşacak. Çünkü iyi bir alım bölgesi burası. Alım yapılacak. Yükseliş devam edecek. Nereye kadar? Buraya kadar. Çünkü bir önceki mum kapattığı bölge burası. Saatlik, günlükte baktığımızda. Şimdi buraya geldi. Buradan satışı yedi. Kar satışı. Zaten direnç bölgesiydi. Şimdi retest yaptı. Güç toplamak için tekrar alıcılı bölgeye geldi. Görüyor musunuz? Bakın. Şurası da alıcılı bölge. Burası da alıcılı bölge. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman nereden bu dönebilir? Büyük ihtimal ya şuradan dönecek, tepki alacak ya da buradan devam edecek. Nasıl devam edecek? Şöyle bir çıkacak, red diyecek, şöyle bir hareket yapacak, şöyle bir salağa yatacak, çat diye kıracak. Ondan sonra vites yapıp yoluna devam edecek. Ya da böyle gelecek, şöyle aşağı fitili atacak, korkutup çat yukarıya doğru kırıp geri şuradan bir red deyip böyle vurup kıracak. Sonrasında işte yine aynı bir retest hareketi yapar. Mutlaka burayı test eder arkadaşlar. Ondan sonra yukarıya doğru devam eder. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şimdi bu borsada DEX'te var genelde. Sadece KeyCax borsasında var. Normal CEX'lere baktığımızda. Yani borsa olarak tahtadan almak isterseniz. Ama MACD'nin Alpa'sında bildiğim kadarıyla GTO'nun Alpa'sında da var. Orada Alpa'ya da düşmüş. Ama şöyle bir durum var. Ben oradan da aldım mesela. Ama orada şöyle bir durum var. Yani %6, %7 bir makas gibi bir şey oluyor orada. Hem fi ücreti anlamında hem de makas oluyor. İstediğin paradan satamıyorsun. Satamadığın için de yani %6, %7 alırken %6 sana giriyor. Satarken de %6 giriyor. Yani ne anladım ben bu işten? Yani %10 da az bir şey değil. Yani borsacılar duysa, BISTçiler duysa kafayı sıyırır. Yani böyle bir makas mı var diye. O yüzden Alpay'ı ben tavsiye etmem açıkçası. KickEx'e üye olun. Ben aşağıya şey de koyacağım. Bir tane kampanyalı da bir link var. Linkte de bakın arkadaşlar şöyle bir ben aldım bunları. Ben bu şey için üye oldum buraya. Hachiko için üye oldum. Bana arkadaşlar şöyle bonuslar verdi borsa. İşte vadeli işlem bonusu. $100 mesela vadeli de işlem yap dedi. $10 verdi. Ne bileyim işte şeyden verdi ne ona yeni kullanıcı ödülü işte spot'tan $200 bir kere de coin aldım. İşte öyle $10 verdi bana. İşte KYC'mi yaptım, kimlik doğrulamamı yaptım. Yine $10 verdi filan. Ondan sonra işte ne bileyim e, X'te e, X'i bağlıyorsunuz X hesabınızı. Bir de paylaşım yaptığınızda $75 verdi. İşte yeni geldiğim için $50 bir verdi. Toplamda da $185 futures bonus verdi. Ben bunları çevirdim böyle şeyden futures'tan. Kendim $125 gerçek paraya çevirdim. Çünkü kar senin oluyor ondan sonra.
O kampanyalı linki de aşağıya koyacağım. Yalnız bu bonusları vermesi için de bazen bot hesap gibi algılıyor. Oradan da size bir tüyo vermem gerekirse minimum böyle borsaya atarken ilk parayı böyle 200-300 dolar, 400 dolar atarsanız hani minimum 100-105 dolar ama hani 300 dolar, 200 dolar atarsanız bu bonusları genelde veriyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hachiko'da burada böyle bir şey var. Dediğim gibi de grafiğin ben burada şimdi tekrar şurada satışları yaptım dedim ya. Burada başladım satmaya. Burada son satışımı yaptım. Buradan tekrar şimdi almaya başladım. Ondan da bahsedeyim. Şurada arkadaşlar şimdi ben size dedim ya hani böyle böyle diye. Şimdi buradan almaya başladım. Şimdi buradan bir kademe alacağım. Son mermim de arkadaşlar kötü günler için. Ne olur ne olmaz. Oldu da şuraya şu bölgeye gelirse buradan aldığımın 5 katı kadarını alacağım. Yani böyle de bir oyun planım var. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu projelere öyle gidip 1000 dolar, 5000 dolar, 10.000 dolar yatırılmaz. Buraya 50 dolar, 100 dolar, 200 dolar, maksimum 300 dolar bütçene göre yani güzel bir bütçen varsa alacaksın, unutacaksın. Bunu trade yapmayacaksın. Benim mesela elimde trade ettiğim bakiyelik, bu bahsettiğim trade ettiğim bakiyelik. Benim normal hodl ettiğim borsada değil arkadaşlar. Soğuk cüzdanımda aldım. Metamask'ıma gönderdim. Ayrıca burada mesela arkadaşlar bu borsada alım satım fee ücreti yok. Yani sıfır, komisyon sıfır. Böyle de bir kampanyaları varmış. Sıfır, sıfır şeyleri var, komisyonları. Artı mesela buradan Hachiko'ya aldınız ya, Metamask'ınıza gönderdiniz. Bedava gönderiyorsunuz. Transaction'a da para vermiyorsunuz. Böyle de bir avantajı var ekstradan. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım dediğim gibi güzel bir hareket yapar. Bizi de beni de mahcup etmez. Böyle bulduğum projelerden yine size ara ara böyle videolar çekeceğim. Sık sık videolar çekeceğim. Göndereceğim. Beğenirseniz videoyu paylaşırsanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi Kick Exports'ın da o kampanyalı linkini aşağıya bırakacağım. Hani oradan üye olursanız o anlattığım şekilde o 185 dolar hoş geldin bonusunu da e, alabilirsiniz. Hachiko'da dediğim gibi oradan alıp tahtaya emir verip oradan alıp ister soğuk cüzdanınıza çekin, ister borsada tutun. Güvenilir, güzel, benim sevdiğim, severek kullandığım bir borsa. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım bereketi bol olur. Güzel bir yerde yayın yani bu videoyu da çektiğimi düşünüyorum. Şu an burada dediğim gibi şu anki fiyattan ben 18.50'lerden 51'lerden aldım onu söyleyeyim. Şu an 21.76. Dediğim gibi de arkadaşlar şuralara 12'lere falan gelirse ikinci kademe alımımı yapacağım. Dediğim gibi arkadaşlar sıfır atar oldu da 4'lere 44'lere gelirse son alımımı ama 5 kat fazlasını almayı planlıyorum. Ben buraya geleceğini düşünmüyorum açıkçası ama yine de burası kripto. Her an her şey olabilir. Eşeğe sağlam kazağa bağlamak gerekiyor. O sebepten dolayı oyun planınızda her zaman cephaneniz, merminiz cebinizde hazır bulunsun. Düşmanın ne zaman geleceği, ne zaman baskın yapacağı belli olmaz. Bazen büyük düşüşler, büyük kayıplar değil de büyük kazançlar da elde ettirebiliyor. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımız yeni arkadaşlar. Abone olun. Arkadaşlarınıza önerin. Yardımcı olun bize de bu konuda kanalın büyümesi için. Hepinizi çok çok öpüyorum, seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.